Ders 1. Seyahat zorlukları. Seyahatiniz sırasında karşılaştığınız zorluklar oldu mu? Evet, hava tahmin edilemezdi. Kulağa zor geliyor. Ne yaptın? Planlarımı anında ayarlamak zorunda kaldım. Bu stresli olabilir. Yine de keyif aldın mı? Yaptım. Bana esnek olmayı öğretti. Bu iyi bir ders. Seyahat öngörülemez olabilir. Kesinlikle. Ama harika hikayeler yaratıyor. Seyahat deneyimlerini paylaşmayı seviyorum. Ders 2. Alışveriş kararları. Peki, satin almadan önce bu iyi bir fikir. Satışta mıydılar? Evet, her zaman indirim ararın. Bu çok akıllıca. Uzun vadede tasarruf sağlar. Kesinlikle. İyi fırsatlar bulmak hoşuma gidiyor. Ben de. Küçük bir zafer gibi geliyor. Gelin satışları birlikte takip edelim. Harika fikir. Alışveriş bir arkadaşla daha eğlencelidir. Kesinlikle. Bunu bir gün yapabiliriz. Ders 3. Otel konforu. Otel misafirleri için ücretsiz otoparkimiz bulunmaktadır. Müthiş. Uyandırma servisi talep edebilir miyim? Elbette. Ne zaman istiyorsun? Belki sabah 7'de. Erken keşfetmek istiyorum. Mükemmel. Bu isteği sizin için yapacağım. Teşekkürler. Güne doğru başlamama yardımcı olacak. Kesinlikle. Hiçbir şeyi kaçırmak istemiyoruz. Yolculuğumuz için çok heyecanlıyım. Ben de. Harika bir deneyim olacak. Ders 4. Sabitli yaşam hedefleri. Sabitlik ve sabitli yaşam hedeflerimize ulaşmak için birbirimize destek olalım. Kesinlikle. Bunu kolaylaştırır. Şu anki ana hedefiniz nedir? Daha sağlıklı beslenmek ve daha fazla egzersiz yapmak istiyorum. Bu harika. Daha fazla su içmeyi hedefliyorum. Hidrasyon çok önemlidir. Gün boyu birbirimize hatırlatabiliriz. Evet, sorumluluk çok yardımcı olur. İlerlememizi görmek için haftalık olarak kontrol edelim. Ders 5. Akıllı alışveriş. İndirimleri arayın veya bütçe dostu mağazalarda alışveriş yapın. Bu akıllıca bir yaklaşım. Her zaman kurtarmaya çalışıyorum. Ben de. Her zerre yardımcı olur. Kıyafetlerde iyi fırsatlar bulmayı seviyorum. Evet. Akıllıca alışveriş yapmak ödüllendirici hissettiriyor. Yakında bir alışveriş gezisi planlayalım. Kesinlikle. En iyi noktaların hepsini vurabiliriz. Bekleyemiyorum. Pazarlık yapmak eğlenceli olacak. Evet. Arkadaşınızla alışveriş daha keyifli. Ders 6. Yolculuk. Harika. Oraya ulaşmak ne kadar sürecek? Buradan yaklaşık 2 saatlik bir yolculuk var.
Bu o kadar da kötü değil. Yolda müzik dinleyebiliriz. Evet, gezi için bir çalma listesi hazırlayacağım. Mükemmel. Yol gezisi çalma listelerini seviyorum. Ben de. Yolculuğun ruh halini belirler. Hafta sonu için paketlendiniz mi? Neredeyse. Birkaç şey daha almam gerekiyor. İhtiyacımız olan her şeye sahip olduğunuzdan emin olalım. Ders 7. Harika bir karşılaşma. Bunu duymak harika. Peki, seninle tanışmak güzeldi. Konuşmamızdan gerçekten keyif aldım. Boş zamanlarınızda ne yapmaktan hoşlanırsınız? Yeni yerler keşfetmeyi ve farklı mutfakları denemeyi seviyorum. Peki ya sen? Fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Özellikle manzara fotoğrafları çekiyorum. Keşfettiğiniz favori yerler var mı? Evet, şehir merkezinde muhteşem manzaralara sahip güzel bir park var. Orada bulundun mu? Henüz değil ama kulağa harika geliyor. Kontrol etmeliyim. Kesinlikle yapmalısın. Fotoğrafçılık için mükemmeldir. Harika. Fotoğraf makinemi yanımda getireceğim. Denemeyi en sevdiğiniz yemek hangisi? Ders 8. Konfor önemlidir. İlişki kurabilirim. Rahatlık önemlidir. Özellikle de onları bütün gün giyeceksem. Kesinlikle. Rahatlamak için genellikle ne giyersiniz? Spor ayakkabı ve bol kıyafetleri tercih ediyorum. Senden ne haber? Tayt ve rahat kazaklar giymeyi seviyorum. Taşınmaları çok kolay. Rahat bir gün için mükemmel görünüyor. Son zamanlarda yeni stiller denediniz mi? Evet, az önce süper yumuşak birkaç eşofman aldım. Pijama gibi hissediyorlar. Güzel. Bir çift almam gerekebilir. Farklı renklerde mi geliyorlar? Yapıyorlar. Bir çift lacivert, bir tane debri aldım. Harika seçimler. Bunları aramam gerekecek. Ders 9. İlk izlenimler. Hiç kötü bir ilk izlenim bıraktığınızı hissettiniz mi? Kesinlikle. Bir noktada herkesin basına geldiğini düşünüyorum. Sal, birisiyle tanıştığımı ve el sıkışmadığımı bile hatırlıyorum. Bu çok tuhaf. Ne oldu? Sanırım onlara yaklaşamayacak kadar gergindim. Bu zor olabilir. Onları daha sonra mı tanıdınız? Evet, sonunda. Daha sonra buna güldük. En azından komik bir hikayeye dönüştü. Kesinlikle. İlk izlenimler zamanla değişebilir. Ders 10. Çevrimiçi kaynaklar. İngilizce öğrenmek için iyi bir çevrimiçi kaynak buldunuz mu? Evet, birkaç harika web sitesi ve uygulamayla karşılaştım. Bu harika. Hangilerini tavsiye edersiniz? Kelime bilgisi ve gramer pratiği açısından Duolingo'yu gerçekten seviyorum. Bunu duymuştum. Dinleme becerilerine yönelik bir şey ne dersiniz? Dinlemek için BBC Learning English'i öneririm. Videoları gerçekten çok faydalı.
Kulağa mükemmel geliyor. Peki ya konuşma pratiği? Konuşmak için tandemi ana dili konuşanlarla sohbet etmek için kullanıyorum. Bu akıllıca bir fikir. Yazacak bir şey var mı? Ders 11. Para tasarrufu. Şeylegin $1 oluşturdu, bunu biliyor muydunuz? Evet ve $1 100 sent değerinde. Büyüleyici. Bütün paramı özel bir satın alma için biriktirdim. Bu harika bir strateji. Ne için tasarruf ediyorsun? Yeni bir dizüstü bilgisayar için para biriktiriyorum. Yükseltme zamanı geldi. Bu çok heyecan verici. Bunun için bir bütçe belirlediniz mi? Evet, $800 bablik almaya çalışıyorum. Bir plan, açık bir hedefe sahip olmanıza yardımcı olur. Kesinlikle. Tasarrufu çok daha kolay hale getiriyor. Ders 12. Yerleri keşfetmek. Affedersiniz. Burada gezilecek yerler konusunda öneriniz var mı? Kesinlikle. Sadece birkaç blok ötede güzel bir park var. Kulağa hoş geliyor. Orada ne yapabilirim? Yürüyebilir, piknik yapabilir, hatta bisiklet kiralayabilirsiniz. Bisiklet kiralamak kulağa eğlenceli geliyor. Fiyatı ne kadar? Genellikle bir saat için $10 civarındadır. Bu mantıklı. Yakınlarda herhangi bir görülecek yer var mı? Evet, çok popüler olan tarihi bir köprü var. Bunu görmeyi çok isterim. İpuçları için teşekkürler. Ders 13. Tarihsel anlayışlar. Bu bölgenin büyük Harold'un zamanından beri tanındığını biliyor muydunuz? Gerçekten mi? Bu 2000 yıldan daha uzun bir süre önceydi. Evet, tarihin çevremizi nasıl şekillendirdiği büyüleyici. Öyle. Aynı zamanda modern inşaat için hammadde de saklarlar. Kesinlikle. Ne kadar ilerlediğimizi düşünmek şaşırtıcı. Ancak yine de bazı şeyler de gitmeden kalıyor. Doğru. Tarih, günümüz mimarisini etkilemenin bir yolunu buluyor. Geçmişi öğrenmeyi seviyorum. Bize perspektif kazandırır. Kesinlikle. Tarih deneyimlerimize derinlik katar. Ders 14. Market alışverişi ipuçları. Market alışverişinde tasarruf etmenin başka yolları var mı? Evet, kupon kullanmak gerçekten maliyetleri düşürmenize yardımcı olabilir. Bu iyi bir fikir. Bunun için uygulamalar gördüm. Kesinlikle. Uygulamalar fırsatları bulmayı kolaylaştırabilir. Toplu olarak satın almaya ne dersiniz? Bu özellikle bozulmayanlar için paradan da tasarruf sağlayabilir. Bunu denemeliyim. Başka ipucu var mı? Yemekleri önceden planlamak israfı azaltabilir. Bu çok akıllıca. Bu hafta sonu yemek hazırlamaya başlayacağım. Ders 15. Ev bahçeciliği. Evinizde yemyeşil bir yeşil alan yaratmayı hiç düşündünüz mü? Evet, mini bir ormana sahip olmak gibi olurdu. Kulağa harika geliyor. Hangi bitkileri seçerdiniz?
Egrelti otları ve çiçekli bitkilere sahip olmayı çok isterim. Bunlar çok güzel görünürdü. Nasıl baslamayı düşünüyorsunuz? Küçük saksılarla baslamayı düşünüyorum. Bu iyi bir fikir. İlk basta yönetmek daha kolaydır. Kesinlikle. Ayrıca daha sonra her zaman genişletebilirim. Yeşil alanınızın büyüdüğünü görmek için sabırsızlanıyorum. Ders 16. Sağlıklı beslenme. Vücudunuzu besleyici yiyeceklerle beslemek önemlidir. Değil mi? Kesinlikle. Enerji seviyenizi ve ruh halinizi etkiler. En sevdiğiniz sağlıklı yemeklerden bazıları nelerdir? Rengarenk sebzeli salatalara bayılıyorum. Bu canlandırıcı geliyor. Pansumanlarınızı kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet, ev yapımı pansumanlar çok daha sağlıklı. Bunu denemeliyim. Gizli malzemeniz nedir? Bir tutam limon suyu her şeyin tadını daha güzel hale getirir. Bunu aklımda tutacağım. Sağlıklı beslenme lezzetli olabilir. Ders 17. Dil engelleri. Seyahat ederken dil sorun olur mu? Özellikle yerel dilde akıcı değilseniz bu mümkün olabilir. Sanırım birkaç temel ifadeyi öğrenmek yardımcı olabilir. Kesinlikle. Basit selamlar uzun bir yol kat eder. Çeviri uygulamalarını kullanmaya ne dersiniz? Bunlar zor durumlarda can kurtaran olabilir. Seyahatimden önce birkaç tane indireceğim. İyi bir fikir. Seyahatlerinizi daha keyifli hale getirecek. Heyecanlıyım ama biraz da gerginim. Ders 18. Çabaları hızlandırmak. Yaralıların iyileşmesini nasıl hızlandırabileceğimizi düşündünüz mü? Evet, onların ihtiyaçlarına ve kaynaklarına öncelik vermemiz gerektiğine inanıyorum. Hangi spesifik adımları atmamız gerektiğini düşünüyorsunuz? Belki destek toplamak için bir topluluk bahis toplama etkinliği düzenleyebiliriz. Harika bir fikir gibi görünüyor. Toplumun katılımı büyük bir fark yaratabilir. Kesinlikle. Sponsorluk için yerel işletmelere de ulaşabiliriz. Sak, onların desteği gerçekten çabalarımızı artırabilir. Ayrıca bölgemizdeki durum hakkında farkındalık yaratacaktır. Kesinlikle. Daha fazla yardımın harekete geçirilmesinde farkındalık önemlidir. Ders 19. Pesin ücretler. Kayıt olmaya karar verdiğinizde herhangi bir ön ödeme yapmanız gerekti mi? Evet, yerimi garanti altına almak için depozito ödemek zorunda kaldım. Bu mantıklı. Daha sonra herhangi bir gizli ücret var mıydı? Neyse ki hayır. Her şey başından beri şeffaftı. Bu çok rahatlatıcı. Tüm maliyetleri önceden bilmek önemlidir. Kabul ediyorum. Süreçte daha sonra sürprizlerin önlenmesine yardımcı olur. Yardımcı olabilecek herhangi bir burs duydunuz mu? Evet, yeni öğrenciler için birkaç seçenek mevcut. Bu harika. Burslar mali yükü gerçekten hafifletebilir. Ders 20 kilo verme yolculuğu. Şimdiden birkaç kilo verdim. Yavaş ilerleme. Ama oraya varıyorum.
Bu harika. Her küçük parça önemlidir. Sirrin ne? Porsiyon kontrolüne ve düzenli egzersize odaklanıyorum. Bu akıllıca bir yaklaşım. Belirli hedefler belirlediniz mi? Ay sonuna kadar 5 kilo daha vermek istiyorum. Bu gerçekçi bir hedef. Nasıl motive kalırsınız? Gelişimimi takip ediyorum ve kendimi küçük ikramlarla ödüllendiriyorum. Bu iyi bir stratejiye benziyor. Olumlu takviye yardımcı olur. Evet, ayrıca etrafımı destekleyici arkadaşlarla çevrelemeye çalışıyorum. Ders 21. Liderliğin riskleri. Ülkemiz bu davaya liderlik etmezse Amerika için riskler asla küçük değildir. Doğru. Liderlik küresel perspektifleri ve eylemleri şekillendirebilir. İklim değişikliği gibi önemli sorunların ele alınması açısından hayati önem taşıyor. Kesinlikle. Ülkeler rehberlik ve destek için adliye bakıyor. Sizce bu konuda yeterince çaba gösteriyor muyuz? Her zaman gelişime ve yeniliğe yer olduğuna inanıyorum. Kabul ediyorum. İşbirliğine dayalı çözümler bulmamız gerekiyor. İşbirliği farklı fikirleri masaya getirebilir. Evet ve uluslar arasındaki birliği teşvik ediyor. Ders 22. Yemek pişirme macerası. Hayır, denemedim ama denemeyi çok isterim. Hangi malzemelere ihtiyacımız var? Un, su, maya ve bir tutam tuza ihtiyacımız olacak. Yeterince basit geliyor. Aklınızda bir tarif var mı? Evet, klasik bir pizza hamuru tarifi. Basit ve eğlenceli. Heyecanlıyım. Daha sonra ilaveler ekleyebilir miyiz? Kesinlikle. İstediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Harika. Farklı lezzetleri denemeyi seviyorum. Ben de. Yemek pişirmenin en iyi kısımlarından biridir. Yakın zamanda bir pizza gecesi planlamalı mıyız? Ders 23. Yerleşimcilerin hikayeleri. Pek çok yerleşimci John Jackman'ı tuhaf bir karakter olarak görüyordu. Onun hakkında bir şeyler okudum. O kadar eşsiz bir yaşam tarzı vardı ki. Evet, hiç yeni kıyafet almadı ve basit yaşadı. Bu büyüleyici. Babaya olan bağlılığı ilham vericiydi. Baskaları için ağaç dikme konusundaki kararlılığına hayranım. Bir kişinin nasıl önemli bir etki yaratabileceğini gösteriyor. Kesinlikle. Onun mirası bugün hala bize fayda sağlıyor. Yaptığı çalışmalarla kaç kişinin hayatına dokunduğunu merak ediyorum. Çok eminim. Geri vermek için güçlü bir hatırlatmadır. Ders 24. Çamaşır toplama. Odanızdaki çamaşırhane formunu doldurmanız yeterli. Bu çok uygun görünüyor. Teslim alma nasıl çalışır? Dışarı çıktığınızda genellikle 1 saat içinde gelirler. Mükemmel. Zaman kazandıran hizmetleri takdir ediyorum. Özellikle yoğun günlerde gerçek bir can kurtarandır. Kesinlikle. Tabağımda her zaman çok şey var. Aynı şekilde, verimlilik rutinlerimizin anahtarıdır.
Bunu diğer hizmetler için de kullanmamız gerektiğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Neyin mevcut olduğunu keşfetmeye değer. Ders 25 Kuz vakisi görünüm. Asari'de küçücük görünüyorsun. Kuş gibi uçmaya en yakın nokta bu. Perspektifin her şeyi nasıl değiştirdiği şaşırtıcı. Sal. Buradan tüm manzarayı görebiliyorum. Nefes kesici. Hiç sıcak hava balonuna bindiniz mi? Hayır ama denemeyi çok isterim. Peki ya sen? Evet, harika bir deneyimdi. Manzara inanılmazdı. Tahmin edebiliyorum. Hiç korkutucu muydu? Tam olarak değil. Yukarısı huzurlu ve sakindi. Kulağa harika geliyor. Yapılacaklar listeme eklemeliyim. Ders 26 Ekonomik bahçe. Evet bahçesi var ama fiyatı oldukça uygun. Bu harika. Bütçenizi zorlamayan bahçeleri seviyorum. Kesinlikle. Bir servet harcamadan Dogan'ın tadını çıkarmak güzel. Bu bahçenin özel bir özelliği var mı? Evet, çeşitli bitki ve oturma alanları var. Mükemmel. Dinlenmek için hoş bir yere benziyor. Bence piknik yapmak için de harika bir yer. Kesinlikle. Yakında bir ziyaret planlamalıyız. Ben varım. Rutinlerimizden güzel bir kaçış olacak. Ders 27 Takım değeri. Her takımın 200 ila 300 milyon dolar değerinde olduğu düşünülmeli. Vay, bu çok büyük bir yatırım. Buna hangi faktörler katkıda bulunuyor? Bu öncelikle onların pazarlanabilirliği ve hayran kitlesidir. Bu mantıklı. Popüler takımlar önemli miktarda gelir elde edebilir. Evet, ürün satışları ve bilet satışları büyük bir rol oynuyor. Zaman içinde bu kadar yüksek değerleri nasıl koruduklarını merak ediyorum. Performans ve markalamada tutarlılık çok önemlidir. Kesinlikle. Başarılı ekipler güçlü miraslar inşa eder. Sporun ekonomik büyümeyi nasıl tetikleyebileceği büyüleyici. Ders 28 Günlük temizlik. Kaldığım süre boyunca odalar günlük olarak temizleniyor. Bu mükemmel. Otellerde temizlik çok önemlidir. Kabul ediyorum. Konfor seviyelerinde büyük fark yaratıyor. Ek temizlik hizmetleri sunduklarını mı düşünüyorsunuz? Evet, yakıyorlar. Ekstra havlu veya banyo malzemeleri talep edebilirsiniz. Bu kullanışlı. Bu seçeneklerin mevcut olması güzel. Kesinlikle. Genel olarak konaklamayı daha keyifli hale getirir. Otellerin misafir memnuniyetine öncelik vermesini seviyorum. Gerçekten tüm deneyimi geliştirir. Ders 29 Pizza hamuru. Klasik pizza hamuru için çok amaçlı onların en iyi sonucu vereceğini düşünüyorum. Birkaç kez. Ama hala tekniğimi mükemmelleştiriyorum. Alıştırma mükemmelleştirir. Hangi süslemelerden hoşlanırsınız?
Biber ve sebzeleri seviyorum. Peki ya sen? Ben margarita tarzını tercih ediyorum. Sade ve taze. Kulağa çok lezzetli geliyor. Pizza yapma gecesi yapmalıyız. Kesinlikle. Farklı tarifleri bir arada denemek eğlenceli olacak. Bekleyemiyorum. Yakında planlayalım. Ders 30 seyahat esasları. Kesinlikle. Güvenilir bir sırt çantasına yatırım yapmak çok önemlidir. Kabul ediyorum. İyi bir sırt çantası seyahat etmeyi çok daha kolay hale getirebilir. Ayrıca geziler sırasında her şeyin düzenli kalmasına yardımcı olur. Kesinlikle. Çok yönlü paketleme aynı zamanda verimliliğin de anahtarıdır. Pasinize yarayacak paketleme ipuçlarınız var mı? Çantamda yer kazanmak için her zaman kıyafetlerimi katlarım. Harika fikir. Ben de bunu yapmaya başlamalıyım. Paketleme potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanıza gerçekten yardımcı olur. Bir sonraki seyahatimde denemek için heyecanlıyım. Ders 31 yüksek çalışmalar. Yurt dışında yüksek öğrenim görmeyi düşünüyordum. Bu heyecan verici bir fırsat. Ne düşünüyorsun? Uluslararası ilişkilere odaklanan programlara bakıyorum. Kulağa büyüleyici geliyor. Bu çok önemli bir alan. Kabul ediyorum. Küresel dinamikleri daha iyi anlamak istiyorum. Hangi ülkelerle ilgilendiğinizi düşündünüz mü? Evet, özellikle Avrupa ve Asya ilgimi çekiyor. Bunlar harika seçimler. Zengin akademik ortamları var. Farklı kültürleri ve bakış açılarını keşfetmeye hevesliyim. Ders 32 yol tarifi. Affedersiniz, bana yardım edebilir misiniz? Tabii neye ihtiyacım var? En yakın metro istasyonunu bulmam gerekiyor. Sadece düz ilerleyin ve sola dönün. Buraya uzak mı? Hiç de değil. Yürüyerek yaklaşık 5 dakika. Harika. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Seyahatinizin tadını çıkarın. Yapacağım. İyi günler. Ders 33 kilitler ve tekneler. Su tekneleri gördün mü? Evet, zıt yönlerde hareket ediyorlar. Kilitlerin arasında nasil gezinlikleri büyüleyici. Biliyorum. Bir sonraki kilide geçmeleri ve tekrar kaldırılmaları gerekiyor. Bu çok fazla koordinasyon gerektirmeli. Kesinlikle. Zamanlamanın mükemmel olması gerekiyor. Hızlaması etkileyici. Bütün gün burada oturup onları izleyebilirim. Aynı şekilde. Çok rahatlatıcı. Ders 34 rahat gece. Sizce mükemmel bir film gecesi nasıl olur? Kesinlikle yumuşak yastıklar ve sıcak bir battaniye. Kabul ediyorum. Atıştırmalıklar da önemlidir. Evet, patlamış mısır bir zorunluluktur. Ve belki biraz sıcak çikolata. Rahat bir akşam için mükemmel görünüyor. Bir tane planlamak için sabırsızlanıyorum.
Yakında yapalım. Dört gözle bekliyorum. Ders 35 spor takma adları. Mali Johnson'u duydunuz mu? Evet, inanılmaz bir oyuncuydu. Coskulu bir spor muhabiri ona bu takma adı verdi. Ona gerçekten yakışıyor. Oyuna çok fazla sihir kattı. Doğru. Onun tarzı çok benzersizdi. İnsanların basketbola bakış açısını nasıl değiştirdiğini seviyorum. Geleceğin birçok oyuncusuna ilham verdi. Kesinlikle. Spor tarihinin gerçek bir efsanesi. Size katılıyorum. Ders 36 eğlence ve el sanatları. Boş zamanlarınızda ne yapmaktan hoşlanırsınız? El sanatlarını ve oynanacak eğlenceli yeni oyunlar düşünmeyi seviyorum. Bu heyecan verici geliyor. Ne tür el sanatları? Çoğunlukla DE projeleri ve scrapbooking. Çalışmalarınızdan bazılarını görmeyi çok isterim. Size göstermekten mutluluk duyarım. Yaratmak çok eğlenceli olsa gerek. Gerçekten öyle. Onlarla çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Harika bir şey bulacağınıza eminim. Ders 37 elbise alışverişi. Özel bir şey için alışveriş yapıyorsunuz. Evet, farklı elbiseler deniyorum. Kulağa eğlenceli geliyor. Herhangi bir özel durum var mı? Gelecek ay katılmam gereken bir düğünüm var. Umarım mükemmel olanı bulursun. Teşekkürler. Ne bulabileceğimi görmek beni heyecanlandırıyor. Elbise alışverişi her zaman bir maceradır. Gerçekten öyle. Yeni tarzlar denemeyi seviyorum. Ben de. Neyi seçtiğini bana bildir. Ders 38 güvenilir kuruluşlar. Çalışacağınız hayır kurumunu seçme konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu çok akıllıca. Güvenilir bir kuruluş seçmek önemlidir. Kesinlikle. Araştırmak önemlidir. Kabul ediyorum. Fonların iyi kullanıldığından emin olmak istiyorsunuz. Beğendiğiniz birini buldunuz mu? Evet, aklımda harika işler yapan birkaç kişi var. Onlar hakkında bir şeyler duymayı çok isterim. Kesinlikle. Bunu kahve içerken tartışalım. Bir plana benziyor. Ders 39 sürdürülebilirlik. Sürdürülebilir alışverişi duydunuz mu? Evet, gerçekten popüler hale geliyor. Ve fiyatlar genellikle normal mağazalara göre daha ucuzdur. Bu harika bir teşvik. Üstelik çevreye de yardımcı oluyor. Kesinlikle. Bu bir kazan-kazan durumu. Sürdürülebilir markaları desteklemeyi seviyorum. Ben de. Bir fark yaratmak güzel bir duygu. Bir ara birlikte alışverişe gidelim.